Aslı Tarcan Tıp Merkezi'nin sunduğu Biz Bize devam ediyor. Türkiye'de sağlık turizmi ne durumda? Sağlık turizmi neden önemli? Sağlık turizminin faydaları neler? Sağlık turizmini daha da geliştirebilmek için neler yapılabilir? İş insanı Aslı Tarcan, sağlık turizmi ile ilgili bilgiler paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan Biz Bize de. Efendim stüdyomuzda bir başka güzeller güzeli bir hanımefendi var. Aslı Tarcan bizlerle birlikte. Aslı Hanım'ın biliyorsunuz kocaman bir kliniği, hastanesi var. Geçen günlerde hatta biz de ziyaret ettik. Ben o gün glutatyon mu yaptırdım? Ozon terapi. Ozon terapi yaptırdım. O gün işte bu kanımın rengiyle ilgili olan konuşmayı da birlikte yapmıştık. Ben de geleyim size. Gelin, mutlaka bekleriz. Onu çok merak ediyorum. Deniz Hanım'ın da özellikle her insanda olmuyor ama bayağı bir konuydu. Beslenmeden dolayı kendisi itiraf etti. O protein diyetinden mi? Proteinden mi kaynaklanıyor? Vallahi hocam bilemiyorum şimdi yani vampir miyim? Siz düzenli yaptırıyorsunuz ama değil mi? Bir rahatlama hissediyor musunuz? Düzenli ben de yaptırıyorum Ozondan bu arada. sonra. Evet. Şimdi İşlemi bir anlatabilir misiniz? Kanınızı alıyorlar. Onu şimdi size Aslan anlatsın. Size şöyle söyleyeyim. Çıktıktan sonra müthiş bir duygu. Nasıl biliyor musunuz? Zaten sebebi de aynı amaçla kullanılıyor. Belgrad Ormanı'nda 2 saat koşmuşsunuz gibi bir hissiyat yaratıyor. Çünkü neden? Oksijen değil mi? Aynen. Sanki Aslında böyle mutluluk hormonu salgılıyormuşçasına. Ay, çok güzel. Böyle kendinizi o kadar hafif kuş gibi hissediyorsunuz. Çünkü bende de aynı olay oluyor. O yüzden sordum siz de yaşıyor musunuz diye. Özellikle sabah kalktığımda mesela normalden yorgun kalkarsın, daha böyle donuk kalkarsın, eklem ağrıların olur. İstanbul'da yaşıyoruz malum. Tabii. Beslenmemiz, stresimiz, Benim o trafiğimiz ağrılarım Trabzon'da oluyordu. vesaire. Allah Allah. Evet. o dönemde aslında Hava yaptırmak çünkü çok iyi olabilirdi. Gerçekten havasından. yani bence insanoğluna herhalde verilmiş en güzel nimetlerden bir tanesi ozon Katılıyorum terapi. ve aynı zamanda da özellikle İtalya'da koronavirüsü tedavisinde resmi olarak tedavi amaçlı da yapılan bir sistem. Bana sorarsanız önleyici olarak herkesin yaptırması gereken glutatyon. Ben bu işleri biraz meraklı olduğum için biraz fazla meraklı. Çok da vakit alan bir işlem değil aslında 15 bakarsanız. dakika. 15-20 dakika o başka bir şey. Glutatyon da bunu birlikte ayrı yapıyorsunuz. Yani önce ozona değil mi Aslan? Sonra glutatyona. Mesela ozon yaptığınız hafta glutatyonu yapmıyorsunuz. Örnek veriyorum, bir ozon bir glutatyon da gidebilirsiniz. Etkisini yok ediyor çünkü. Aynen. Birbirlerini nötralize etmesin diye. Glutatyon da vücuttaki ağır metalleri atıyor. Yani sıfırlayan etki. Karaciğerde birikmiş toksinler, yüksek derecede antioksidan, ağır metaller cilt üzerinde çok etkili. Özellikle cildin iyileşmesinde. Mesela son zamanlarda hazır sağlık turizmi de anlatmışken Somali'den gelen hastalar bize özellikle renginin açılmasında glutatyon istiyor. Renginin açılması için. Renk tonma, kendi ülkelerinde duyduk. Yeni Michael Jackson'lar mı var aramızda? Anlamadım şimdi ben. Şimdi sebep de enteresanmış. Şimdi Somali'den bugün aslında sağlık turizmini konuşacağız sizinle. Ama enteresan bir giriş yaptınız. Somali'den hastalığınız mı geliyor? Geliyor. Evet, çok Somali bölgesinde özellikle sağlık turizmi artık yer değiştirdi aslına bakarsanız. Çünkü birçoğumuzun aklına sağlık turizmi gelince kim geliyor? Araplar geliyor değil mi? Çok doğru. Değil artık. Kesinlikle artık İspanyollar geliyor. Brezilya geliyor. Somali'den Amerika, zaten İngiltere geliyordu ama Arap furyası artık geride kaldı bir tık. Artık diğer alanlar. Çünkü onlar Somali'ye yeni çok şaşırdım. keşfetti. Somali özellikle hani diğer kliniklerde de muhtemelen ama bizim şu anki hasta potansiyelimizin %80'i Somali. Peki bu renkle ilgili kısmını da bu tabii cildin tabii. Glutatyonun cilt onarma üzerinde etkisini bayağı araştırmışlar onlar. Bize talep ettiği için biz de kliniğe getirdik. Yani ve sonra hekimlerimiz araştırdığında ben bilakis kendime de yaptığımda glutatyonu yaptığımın ertesi gün suratına baktığında gözeneklerin tıkandığını ve parlak bir surat hissediyorsun. Makyajsız olmana rağmen cilt üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Glutatyon ama ozon değil. Ozonun da bence böyle bir etkisi var ama. Ozonun bence her şeye faydası var. Yani saçınızın telinden tırnağınıza kadar. Çünkü kanın işlemediği yer yok. Peki bu sağlık turizminde ilerliyor. Şimdi şeyde şaşırttınız. Normal şartlarda sağlık turizminde en önemli konu saç ekimiydi. O da mı ikinci plana düştü? Artık saç ekimi de ikinci plana düştü. Şöyle ki insanlar Taksim'de siz de görüyorsunuz. Taksim'de, Aksaray'da ya da o restoranlarda her yerde bandajda arkadaşlar ama yastık var burada hocam 2 tane böyle. Şurada bir de bant.
Aynen öyle. Herkes kendi kliniğinin ismini yazdırıyor. Şimdi saç ekimini dünya çözdü. Türkiye bunu kendi ülkesinden daha uygun alıyor ve İstanbul gibi bir yere geziyor. Türkiye'yi geziyor. Ucuz maliyetle. Memleketinden uzak, çünkü kimseye gözükmek istemiyor. Arkadaşı vesaire vesaire. Dolayısıyla aynı paketi ve ucuzda ve tatil yaparak aldığı için makul geliyordu. Ama artık diş, plastik cerrahi, gebelik, özellikle ileri yaş hastalarda termal turizm var bunun yanında. Termal turizm? Termal turizm, işte spalar vesaire eklemlerde. Yani bu kaplıcalar. O da sağlık turizmine giriyor ama öncelik artık saç, dişi falan biraz geride kaldı onlar. Diş, plastik cerrahi, gebelik turizmi var şu an mesela. Dediğim gibi normal şartlarda gebelik turizmi Amerika'da oluyor benim bildiğim. Yani ben de oraya gitmiştim de biraz. Ondan dolayı 11 sene oldu. Çünkü talep geliyor. Hani bunun üzerine bir kuruluş olduğumuz için ve bunun için bir call center sistemi, dünyanın her yerinden çalışan arkadaşlar var. Buna bakan, cevaplayan 30-40 tane elemanlarımız var. Mesela aslında beklenti bizim milletimize göre daha düşük, biliyorsunuz. Yani şöyle anlattığınca, izah edince anlayabiliyorlar. Çünkü örnek veriyorum saç ekiminden, Amerika'da 1500 graftin üstünde saç ekimi gerçekleştiriliyor. Yani kıl kökü diyoruz değil mi? 2000 dediğinde Amerika'daki meslektaşlarımız korkuyor. Nasıl bir seansta 2000 nasıl yapılır? Evet. 1000'e çok alışmışlar. Onu ben de duydum. 1500 graft. Bunu ne kadar alıyor? İşte $8.000, $9.000 alıyor. Ama biz burada 5000 graft ekiyoruz. 6000 graft ekiyoruz. Bir kerede. Bir kerede. Ve dolayısıyla bayağı bir fark var arada yani. Saç ekiminin üstüyüz artık biz. Aynen. Yani yalnız çok geliştik yani. Aradaki fark niye bu kadar yüksek? İşçiliğimiz çok iyi. Yani elimiz yatkın. Çünkü sık yapmıyorlar. Evet, sık yapmıyorlar. Bir de şöyle bir şey. Şimdi saçtan ilerlediğimiz için 1000 grafti 2 saatte bitirirsin. 6000 grafti 10 saatte bitiriyorsun ama o gün yoruluyorsun ama devamı ve sürekliliği oluyor. Bizim millet olarak hakikaten işçiliğimiz çok iyi. Elimiz her şeye yatkın. Ve hekimlerimiz çok iyi. Ülkemiz zaten koşullar açısından, coğrafi olarak iyi bir lokasyonda. Adam kaliteyi ucuza alıyor ve gelmemesi için de bir sebep yok. Peki yani kalite, el işçiliği dışında vaat ettiğimiz neler var sağlık turizminde yurt dışından gelen hastalarımıza? Neler var? Hastaya diyorsunuz ki yani evet burası Türkiye. Siz sağlık alanında koşullar sunuyorsunuz. Sizin yapmanız gereken diyorsunuz sadece uçak biletini almak. Geri kalan bütün alanı buradaki çalışan klinikler. Aslan, siz mesela diyelim ki nereden? Somali'den gelen bir hasta adayısınız. Uçağımızdan indik. Bizim oradaki görevli arkadaşımız ismiyle birlikte karşılıyor. Şoför arabaya alıyor ve kliniğe getiriyor. Öncesinde biliyorsunuz bu Covid'den dolayı testler yapılıyor. Evet. Hastaneye gelmeden önce, yani kliniğe gelmeden önce hastaneye gidip bir korona testi yapıyoruz. Daha sonra diyoruz ki evet, ondan sonra oteline yerleştiriyoruz. Diyoruz ki bu test size işte 10 saat içinde çıkacak. Otelinizden çıkmayın. Oradaki yemeğini, kahvaltısını yaptı. Testi çıktı. Kliniğe getirip artık bize düşen tahlil işlemleri yapıldı. Planlaması yapılıyor. Operasyon cerrahi midir, obezite midir, göz müdür, diş midir, her neyse. Planlaması zaten hastanın gelmeden yapılmış oluyor. Evet. Bütün organizasyonlar tamam. İşlemini yaptırdı. Kaç gün kalması gerekiyor? Örnek veriyorum 3 gün 5 gün. Hasta burada 3 gün boyunca eşlik ediyoruz. Yani otelinde eşlik ediyoruz, operasyonda eşlik ediyoruz. Operasyon sonra ihtiyacı olan malzemelerinde eşlik ediyoruz. Yani işte sıhhi belki değil mi ilaçlar aynen, tabii, vesaire. Tıbbi olarak yani hani bu da çok önemli. Yani sunduğunuz hizmet. Şimdi neticede empati yaparsak bize de bir ülkeden vaat edilmiş bir hizmet için Amerika'ya gittim diyorsunuz. Size bir hizmet sunuldu. Gittiğinizde o hizmetin karşılığını almadığınızda. Bana hiçbir hizmet sunulmadı. Onun için elinizde kaldılar zaten. Şöyle söyleyeyim, özür dilerim yeri gelmişken. Bakın ben orada doğurdunuz değil mi? Orada doğum yaptım ama ya ben dünya insanıyım. Dünyanın her yerinde çok severim. Benim öyle ırkçılıklar ve en sevmediğim şeydir. Milliyetçi bir insanım. Asla Türklüğümü ezdirmem ama hiçbir başka millete de kötü konuşmam. Fakat bu sağlık sektörü özellikle koronavirüs zamanında ortaya çıktı ki Amerika'da sağlık sektörü diye bir şey yok. Birçok insanın hayali yıkıldı. Aslında biz biliyorduk onları sağlıkçı olarak. Doktor Bey de bilir. Yani bizim dışarıdan hizmetimiz yok. Bugün mesela fuarlara gidiyoruz. İtalya, İspanya ve Amerika. Adamın kendi ülkesinde hekimi yok.
Gelmiş Arabistan'dan, gelmiş Irak'tan, gitmiş Türkiye'den, gitmiş Almanya'dan. Bizim doktorlarımız. Yani Beyin bizi göçü artık zaten sağlık muhteşem personelimiz, yani. hekimimiz, hemşiremiz, anestezi uzmanı, her neyse A'dan Z'ye kadar kendi yetiştiği, yani çekirdekten yetişen ve grup ve hakikaten Türk hekimleri ve Türk sağlık çalışanlarının üstüne yok. Ben bu Yani konuda koronada da gerçekten gördük bunu. doğumumu orada yapmış biri olarak inanın kendimce oranın en işte tam teşekküllü en pahalı Evet. işte hastanesi. Ben herhalde dedim ki beni kandırdılar, burası devlet hastanesi, şu anlamda söylüyorum. Bir kere emzirirken şeye bastım, düğmeye. Çocuğu sen doğurdun, ben mi sürekli sana emzirmeyi göstereceğim dedi hemşire bana. Bir kerecik Ya. düğmeye bastım. Kendim bir böyle eksik, bir de becerememiş duygusu, o emzirme işi biraz sıkıntılı bir şey. Çünkü herhalde ben beceremiyorum. Herkes beceriyor. Ben herhalde böyle insan bir acayip psikoloji, enteresan bir Evet, yani- kötülükte. Biz Evet, ne çünkü sunuyoruz insan diye. o anda yalnız da hissetmiş Tabii. olabilirsiniz ve hani hemşirenin Zaten- gelip yani manevi olarak o desteği vermesi lazım ama ne İnanın. kadar bireysel bir... Bizim kendi milletimizde bu sağlık turizminin bu kadar hızlı gelişmesindeki ana sebeplerden bir tanesi de Deniz Hanım'ın söylediği Evet, gibi. biz birazcık Biz misafirperver bir evet, milletiz. biz de duygusalız. Yani gerçekten öyle. Yani hani hasta turist işte ödemesini yaptığı mantığı değil. Adam uçağa binene kadar eşlik ediyoruz. Duygularımız- Ve burada Yabancı saçının bir yerde teline zarar hissettirmiyoruz. gelmemesi için. Bir de o var, yabancı bir yerde Bir de hissetmiyoruz. bırakın Çok her güzel şeyi, söylüyor. bakın yabancı hocam, yabancı olsun, Türkçe Uçaktan konuşamayın. indik, aldık diyor, Evet. ağırladık diyor, Tabii. Hocam oteline bakın, yerleştirdik değil. diyor. Bir şey söyleyeceğim. Velev ki Türkçe, İngilizce hiçbir şey konuşamıyor kadın. Kadın emziriyor, beceremiyor. Burada sokakta bile yardım ederler. Doğru. Evet, çok doğru. Gerçekten Tabii. öyle. O ananelerimiz, geleneklerimiz, örfümüz, Mesela yapımız gereği. bu hafta gelen bir tane plastik cerrahi operasyonu, eşini hiç görmemişim. Ve adam hani kadın olduğumun duygusuyla ve herhalde insan sarrafı onlarda artık yüzden anlıyor. Diyor ki karım sana emanet hasta. Annesiyle birlikte gönderiyorum. Ben gelemeyeceğim ama gözüm arkada değil. Biliyorum ki sen ona eşlik edeceksin. Şimdi öyle hastaya nasıl... Ben işimi gücümü bıraktım, tatil programlarımı kadına endeks oldum. Yani o gelecek ve ben ona sahip çıkacağım. O kültürümüzle duygusu. ilgili tabii bir şey. Kesinlikle kültürle alakalı, evet. Şimdi turizmde tabii sağlık turizmi bence artık çok büyük bir dinamo. Yani hem tüm turizmin açısından ekonomi. düşünürsek ve tüm dünyadan da dediğin şeyde çok haklısın. Tam kesişme noktasındayız. İstanbul özellikle ve her yerden geliyor. Somali'yi senden duydum. Ben de Vallahi şaşırdım yani. Somali- Avrupa'ya çok alıştık. Arap Somali, dünyasına iyi çok bir alıştık. pazar. Avrupa'ya da, hatta Brezilya'ya da alıştık ama Evet, ilk defa Somali. Afrika'ya inmişiz. Bu müthiş bir şey. Yakında Çin, Japonya, biz gideriz yani. Kesinlikle. Biz gideriz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Çok merak ettim. Somali'den hiç mide ameliyatına gelen oldu mu? Obezite mi? Evet. Obeziteye gelmiyor ama plastik cerrahiye çok geliyor. Çünkü onların bir genetik yapıları var biliyorsunuz. Bel ince, popo Evet, evet. vesaire. Ben merak ettim, obezite Plastik oraya da vurdu mu cerrahi diye. Diş ve saça çok geliyor. Saça da neden geliyor? Çünkü bizim gibi değil onların greft kalitesi. Daha afro dediğimiz. Evet. Zor kafalar. Yani Amerika'nın 1000 greft ektiğini Amerika 200 greft zor ekiyor. Yani zor çıkartıyorsun onu. O transfer, Çok kıvırcık diye mi? Çok kıvırcık diye. Aparatları vesairesi çok zor. Doku bırakmıyor onu. Ve biz sağ olsun onu da elimiz yapa yapa alıştığı için artık o başarıyı da orada bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz için ve Somali'de Aslı kendilerinin çok meşhur bir ismiymiş. Mesela bizde kim vardır? Evet. Ayşe Fatma vardır ya hani böyle Aslı da geleneksel. var. Evet. Aslı onlarda böyle bir anneanne babaanne ismi gibiymiş. Bir de herhalde oradan bir çağrıştırıyor, bir şey oluyor. Aslı diye geliyorlar mesela. Ama enteresan değil mi hocam? Yani beni çok şaşırttı açıkça söylemek İşte diyorum ya, gerekirse. şey kaldı geriye, Çin, Japonya, hani alıyoruz tüm dünya Oralarda bitiyor. da Çünkü Brezilya'dan ilerleyeceğiz. falan da başladı. Yani Güney Amerika'dan Bir de da son birkaç zamanlarda yıldır var. şu oldu. Pandemiden sonra bizi şeyle kıyaslıyorlardı. İran ve Pakistan'la Bizim kıyaslanıyorduk. İran'da, Pakistan'da ne alakamız Şöyle var? saçta kıyaslıyorlardı. Plastik cerrahide değil, bu pandemide şunu gördü insanlar. İran mesela bizim yaptığımız işi sektörün içinde olduğumuz için biliyoruz hani etrafta rakiplerimiz hangi ülkeler falan diye diyor adam. Yani Irak'ta ben İran'a giderim $400 yaptırırım diyor, örnek veriyorum. Şimdi- Artık onu demiyor pandemiden sonra. Diyor ki yani hayır, ne olursa olsun Türkiye'ye gideceğim çünkü başıma da bir iş gelse
Yani sizin her şeyiniz sağlam. Ben şimdi diyor Pakistan'da güvence altında olmayacağım diyor adam. Evet. Ya da İran'da diyor artık o şey yıkıldı yani. Yani bu salgın Kıyaslama da döneminde yıkıldı. özellikle hani sadece bırakalım İran'ı, Pakistan'ı, Avrupa'nın bile hepsinden iyiyiz bence. Yani. Kesinlikle. Sağlık yönünden hani hem Kesinlikle. yönetim Tıbbi yönünden Yani de ben çok sağlık iyiyiz. turizmi için Sadece sağlık Avrupa'ya turizmi içinde ya da Amerika'ya hepsinden iyi. gerçekten ben yaşamış biri olarak söylüyorum. Amerika'dan soğuduk. Ben de düşünüyordum ama artık hayır. Yani inanın kızım çok fazla daha doğrusu sütlaç yediğim için kızımın makat bölgesinden kan geldi, zehirlendi. Şeye gittim. Bebekken. Evet Yani çok daha doğduğunda. 30 günlüktü. Gene benim hatam diye sonra çok psikolojik ben dağılmıştım. Acile gittik, 1,5 saat bekledim. Acilde. En iyi acil bu. O yüzden yani biz gerçekten inanılmaz bir yerdeyiz. Evet. Öykü peki merak ediyorum. Mesela ileride, çok ileride çünkü sen inanamıyorum ama biraz önce kendi söyledin diye 38 yaşındasın. Gerçekten bu arada 28 gösteriyorsun. Biraz Teşekkür önce ederim. söyledin ama gerçekten öyle gösteriyorsun. İleride artık çok da ihtiyaç kalmadı hocam, bunu konuşuyoruz artık ama koruyucu her zaman diyorum. böyle Koruyucu kesili bir şey estetik, yaptırman gerekirse yaptırır cerrahi mısın? estetiğin Yaptırırım. önünde. Evet. İşte Kesinlikle yaptırırım. Yani böyle şey dürüst konuşan insan. özellikle göz kapağı ameliyatı bence önemli Evet. kadınlarda. Genetik olarak mesela birazcık daha düşük göze sebep oluyor ve bence o yaşı gösteren bir şey. biraz genetik de galiba. Göz İki kapağı konu işte. Bu göz oradan kapağını çok güzel söylüyor. Göz küçük böyle bir kapağının et en etkili yöntem alındığında cerrahi. değil mi Var. cerrahi? Evet, yani burunda mesela değişiklik istiyoruz cerrahi. O çünkü ister istemez o Kesinlikle. eti alınca o göz kapağı da yani kalkınca yukarı Tabii. o zaman Daha Şey, gerçek. yorgun- Daha diri yorgun bir ifade yapıyorsun. fresh bir tabii daha böyle dinamik, daha genç bir görüntü olur diye düşünüyorum. İleride göz kapağı ameliyatı olabilir, evet. Bunu nasıl anlıyorsunuz? O şeyi kalemi çekiyorsunuz. İlerleyen yaşta buralara bulaşıyor ya. İşte o Yani zaman evet. anlıyorsunuz ki göz kapağı Yavaş artık yavaş aşağıya. Çok başlamak ilerlemesi de lazım. gerekmiyor aslında. 20 yaşında birinde de var yani. Ama O biraz genetik genetik söylediğim bir şey. gibi onunla ilgili. Yani. Mesela bizim ailede de vardı. Teyzemler, annem, herkes yaptırdı. Gözün yani göz kapağı yapısı, ameliyatı herkes burnun oldu. yapısı, Bir de göz çenenin doktoru da ucu. önerdi bu arada. Çenenin Tabii. ucu. Ha, Bu çenenin ucu. bölgeler Onun çenesi yüzde çok çok güzel. genetik. Bunu Bunu bugün aslında ayrı bir gün konuşalım. Çünkü benim çenem ya beğenen yani çok beğeniyor da hiç beğenmiyor. Programımızın sonuna geldik. Tam bana oklar ne bana kadar dönüyor. Valla muhabbet çok güzel gidiyordu. Çok Biz teşekkür iyice ederim. kaptırmıştık Teşekkür ama ederim. programımızın sonuna Gerçekten. geldik. Yani Katıldığınız bugün için çok bitmesin teşekkür diye ederim. dua ediyorum. Çok keyifliydi sohbet Çok benim teşekkür için de. ederiz. Teşekkür Gerçekten ederiz size, sağ olun. çok keyifli geçti program. Hocam sizi de çok özlemişim. Dizime artık bir pansuman yaparsınız yayından sonra. Eyleme söyledim, bize birer nazar boncuğu alacakmış. Hocam Önümüzdeki nazar hafta. boncuğuyla geçmez yalnız. Neyse bunu Ama artık pansumanı da yayından sonra yaparız. konuşalım. Efendim yarın yine aynı saatte saat 14.30'da biz buradayız. Yarın yani pazar günü tekrar görüşmek üzere efendim. Görüşmek Kendinize iyi üzere. bakın. Hoşçakalın.